Merhaba, ben Orkun. Bugün konuğumuz Erhan Oral. Konumuz doğru tenis raketini nasıl seçeriz? Evet Erhan, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Erhan'dan şöyle önce size bir Erhan'dan bahsetmek istiyorum. Erhan aynı zamanda benim çocukluk arkadaşım. Kaç yaşından beri? Herhalde 10 yaşından, 12 yaşından beri tanıyoruz birbirimizi. Aynı dönemde de oynadık. Aynı dönemde hatta oynadığımız bir tane turnuva maçımız oldu değil mi? Senin yendiğin, Erhan'ın yendiği ama o zaman yaş farkı vardı, avantajı vardı bana göre. Evet. Neyse, zaten sonrasında daha iyi bir tenisçi oldu, o da ayrı mesele de. Şimdi şöyle ben neden Erhan'ı davet ettik tenis raketi seçiminde? Ondan şöyle bir hızlıca bahsetmek istiyorum. Erhan hem kariyerini oyuncu olarak şunu çok rahat diyebiliriz herhalde. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı birkaç tenisçisinden bir tanesi kariyer olarak. Büyük erkekler Türkiye şampiyonu oldu. Gençleri zaten söylemiyorum. 16 yaşlı, 18 yaşlı falan oralar zaten başarılı dolu. Büyük erkekler Türkiye şampiyonu oldu. Davis Cup'ta ülkemizi 10 yıl temsil etti. Bunun dışında aynı zamanda bence en önemli bariyer kırma olarak benim gördüğüm, Çağla'yla da bunu söylemiştim. Marcel için aynı şeyi söylemiştim. Erhan ta 99 yılında ATP ilk 500 oyuncu arasına girdi dünyada ve bunu tamamen kendi çabasıyla yaptı. Bu belki ilk 500 hani seyredenlere, tenisten çok anlamayanlara nedir ki gibi gelebilir. İnanın müthiş bir çizgi. Çünkü bunu çok az turnuva sayısı oynayarak yaptı. Ben şuna hakikaten inanıyorum. Erhan bugün Marcel'in veya Çağla'nın oynadığı turnuva sayısını oynasaydı bir kere top 150-200'ler garantiydi diye tahmin ediyorum. Tabii belli olmaz tabii de ama yine Aynen. de daha fazla şansımız yani var. o kadar turnuvayla hakikaten çok büyük başarı olduğunu düşünüyorum. Hani bu işten biraz anlayan biri olarak. Peki antrenörlük kariyerinden şöyle çok hızlıca bahseder misin? Yani neden seni dinlemesi lazım insanlar, bir anlatacağız biraz. Tabii ki. Seni tanısınlar. Tabii ki. Benim antrenörlük kariyerim Uluslararası Tenis Federasyonu ITF'in açtığı kurslarla en üst seviyede İspanya'da Valencia'da tamamladım. Antrenörlük kariyerin. Antrenörlük kariyerimde. Antrenörlük kariyerime daha sonra Davis Cup, Fed Cup milli takım kaptanlığı yaparak, Pemra Özgen, Marcel İlhan gibi oyuncularla bireysel olarak çalışarak, daha sonra da ITF'in 14, 16, 18 takımlarına da koçluk ve tur koçluğu yaparak uzun yıllar bu işe devam ettim. Aynı zamanda danışmanlık olarak da antrenör eğitimine de çok büyük katkılar En son veriyorum. aynı zamanda İstanbul Cup'ın hepinizin bildiği işte Federer'in falan geldi. Onda tenis direktörüydün değil mi? Turnuva direktörüydün. Turnuva direktörüydüm. Aynen öyle. Yani gördüğünüz üzere hakikaten son derece yetkin. Yani ben de kendimi ekipman konusunda yetkin görüyorum. Hani ondan bahsetmedim. Ben de genç milli takım oyuncusuyum. O dönemde işte Erhan'la birlikte oynadık ama sonra ben kariyerimi orada sporcu olarak Amerika'ya gittim ve sporcu olarak burslu devam ettim ama Erhan gibi profesyonel bir kariyer yapmadım. Erhan'ın bir özelliği daha var. Tenis raketi ve ürün konusunda hakikaten obsesiftir kendisi. Yani kordajından, raketinden, gramajına kadar inanılmaz hassastır. Eline 5 gram daha ağırlaştırın şu raketi verin, hemen anlar. Ben anlayamam mesela, o anlar. Kafasında bir 5 gram ağırlık takın gizlice, onu da söyler size. O yüzden hakikaten bu konuda otorite olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi Erhan, genel seni tanıttık. Artık bence insanlar güveniyorlar söyleyeceğin lafa. Seni tanımayanlar adına söylüyorum bunu. Şimdi tenis raketi seçerken ana kriterlerimiz ne? Çünkü çok parametre var değil mi? Evet. Olağanüstü parametre var. Hemen bir kılavuz olarak şöyle başlayalım istersen. Başlıklardan geçelim. Başlıklardan geçelim. Bir defa tenis raketi seçerken en önemli konulardan bir tanesi raketin head size, yani kafa büyüklüğü. Kafa ağırlığı. Ben buraya hemen giriyorum. İngilizce, biz Erhan'la biraz önce onu konuştuk videodan önce. Şimdi İngilizce terimler kullanacağız. Kullanalım, kullanmayalım. Dedim ki kullanalım. Çünkü raketlerin ve web sayfalarında Babola'nın, Dunlop'ın hangi markaya girerseniz girin, hepsinde İngilizce terimleri göreceksiniz. O yüzden onu kullanacağız ve Türkçesini anlatacağız. Evet abi. Head size, kafa büyüklüğümüz. Evet. Head size, kafa büyüklüğümüz. Daha sonra raketimizin boyutu var. Evet, boyu yani. Boyu. Evet. Ağırlık ve denge merkezi var. Ağırlık, denge merkezi. Evet. Şöyle Evet. mesela bu ortada dengeli raket. Evet. Oraya da gireceğiz. Nereden tutulur, nasıl olur? Toplam ağırlık var. Toplam ağırlık Tamam. ve denge en önemli Tamam. konulardan bir tanesi. Tamam. Diğer önemli konu raket tellerinin aralık sayısı. Evet. Yani ve gribimiz. evet. Yani mesela 16 tane dikey, işte 18 tane yatay falan gibi. Evet, 16 18, 20 18, 16 Aynen. 19 gibi Çünkü değişik onu hemen aralıklar var. anlamayabilir, bilmeyen biri Evet. diye ben açıyorum senin söylediklerini. Evet. Onları da ayrı ayrı inceleyeceğiz tekrar ama bunların her biri tek tek incelenip bir tenis severin raket seçerken
Bu parametreler içerisinde Şase genişliği. şase genişliği yani bu frame Mesela bu iki kalınlığı. raketin aynı değil şu an yan Evet. yana getirdiğimiz zaman. aynen öyle. Bu daha geniş. Evet. Şasenin şekli mesela bu köşeli, öbürü elips şeklinde. Elips şeklinde. Aero. Bunların da testleri var. Raketlerde kullanılan çeşitli teknolojiler var. Bunlar çok önemli. Materyaller. Materyaller bunlar çok önemli. Raketlerin fiyat aralığındaki en büyük değişikliği Belirleyici. de bunlar yapıyor. Onları da diğer videoların içinde anlatırken hepsini tek tek Yani şundan açacağız. bahsediyoruz. Raketi altından mı yaptı adam, gümüşten mi yaptı, bakırdan mı yaptı? Altın raketin fiyatı tabii ki daha fazla. Yani çok net anlaşılsın diye. Yani biri %100 grafit, bir tanesi Kevlar, bir tanesi fiberglass. Fiyatlar aynı olmuyor gibi. Aynen öyle. Başka sap kalınlıklarımız var ama bu raket belirleyici değil. 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 Değil ama dediğim gibi bu da önemli bir etken. Çünkü elimize hangi raketi seçmeliyiz, gribimizi nasıl ölçeceğiz? Aynı zamanda üzerine sardığımız gribin ne kadar ağırlığa ne kadar etkisi var. Etkisi. Bir de bu raketin ağırlık ve dengesindeki en önemli konulardan biri üzerine koyduğumuz her şey, işte vibrasyon Lastiği. koyuyoruz, lastiği koyuyoruz, grip sarıyoruz, Grip sarıyoruz, evet. tel. Bunların hepsi birer artı Ağırlık. ağırlık. Evet. Dolayısıyla raketin dengesinde son derece hassas oluyor bu. Dediğim gibi bence sporcuların, tenis oynayanların, yeni başlayan, orta seviye, ileri seviye, bir de profesyonel diye ayırırsak Evet. en çok dikkat etmesi gereken şey. Çünkü bu bizim silahımız. Korttaki en önemli Ekipmanımız. malzememiz. Evet. O yüzden seçeceğimiz raket ve içine koyacağımız tel buna çok uygun olmalı. Bizim karakteristiğimize uygun olmalı. Bunun da her rakete, her telin olmayacağını da gelecek videolarda Videoları zaten göreceğiz. konuşacağız. Evet. Bir de şunu ekleyeceğim. Son söylemediğimiz bir de raketin flex index dediğimiz raketin esnemesi var değil mi? Esnemesi, RA sertliği. diyorlar ona yanılmıyorsam. Evet. RA diye geçiyor verisi. Evet, doğru. Raket markalarında RA diye belirtiyor Aynen. sertliğini. Aynen. Ya şuradan esnettiğimiz zaman raketi ne kadar esneyebiliyor? Esniyor. Bunun faydası var mı, yok mu? Yok mu? Kime göre Nedir? Yani burada her zaman bir alma verme olayı var. Yani Evet. bir şeyi işte güçten veya kontrole iki tane ucuna baktığımızda bir şeyi yaparken gücü Bir alışveriş var hep. Evet, hep bir alışveriş var. Yani gücü arttırıyoruz, kontrolü kaybediyoruz, kontrolü arttırıyoruz, gücü kaybediyoruz. Aynen. Bunun ortasındaki ayar da her oyuncuya göre değişiyor. Biz sadece genel olarak bunu bahsediyoruz şu anda. Şimdi ana başlıklarıyla bu video burada biraz daha çok Erhan Oral'dan bahsettik bu videoda. Kimdir yani size bu raketleri anlatacak? Çünkü bu bir seri, bunun devamı olacak ve onları seyretmeniz gerekecek tam manasıyla anlamak için. Burada ana başlıkları geçtik. Erhan Oral'dan bahsettik. Size bu raketleri anlatan kim diye. Bir de son şunu söylemek istiyorum bu videoyu kapatmadan önce çünkü bundan sonra diğer videolarımız olacak zaten devamı. Her bir konuştuğumuz madde mesela head size dedik. Head size'ın ayrı videosu olacak. Head size ne işe yarar, neyi değiştirir? İşte raketin toplam ağırlığı neyi değiştirir? Dengesi. Raketin dengesi neydi? Her biri ayrı video olacak. Bir tek şunun üstüne tekrar parmak basıyorum. Erhan zaten bana her zaman söylediğidir. Ben de öyle düşünüyorum ama Erhan çok üstüne düşüyor bunun. Kordajla raketi bir bütün görüyorsun değil mi sen? Evet. Yani yanlış kordajsa bütün paket yanlış. Evet. Raket doğru, kordaj yanlış veya kordaj doğru. İkisinin de doğru olması lazım ve Aynen birbirine öyle. uyumlu olması lazım. Evet. Ve doğru tansiyon olması lazım. Evet, buradaki doğru da şudur. Yani doğru bizim dediğimiz değildir. Evet. Doğru olan sizin deneyip deneme yanılma yapıp tansiyonunu yani bu raketin gerginliğinin ne kadar olacağını seçmenizdir. Yani biz sadece bu çerçeveyi çizeceğiz doğrusunu. Her oyuncunun doğrusu farklı çünkü. Aynen öyle. Aralığı da sizin tercihiniz olacak. Süper. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.